Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine bir marka challenge videosuyla karşınızdayım. Yine ünlü bir markanın çok güzel bir çantasını hazırlayacağız. Beklediğiniz bir çantaydı. Çok güzel bir model. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben çok severek ördüm. Ben kağıt iple hazırladım. Rafya iplerle de hazırlayabilirsiniz. Farklı iplerle de hazırlayabileceğiniz bir çanta. Ben toplamda bu çanta için 270 gram kağıt ip kullandım. Tüm detayları video içerisinde paylaştım. Detaylı bir anlatım oldu. Çantayı yakından sizlere göstermek istiyorum. Çantamızın modeli bu şekilde. Çok kolay, güzel bir model. Tabanında görünüşü bu şekilde. İçinde göstermek istiyorum. Çantanın içine astar yapıp o şekilde kullanabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz hasır rengi bir kağıt ip kullanacağım. Ve tığ numarası da 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızın öncelikle taban yapımıyla başlayacağız. İpimizi aldık ve ilk burada kilit yapacağım. Bunu zincirden saymayacağım. Burada 21 tane önce zincirimizi çekeceğiz. 1, 2, 3, zincirimi çekip geliyorum. 21 tane zincirimi çektim. Şimdi burada çakma sık iğne yapacağım. Aynı zamanda yarım trabzan da deniyor. 21. zincire parmağımı tutuyorum. Artı 2 tane daha zincir çekeceğim. 1 ve 2. Toplamda 23 tane zincir oldu. Tığın üzerine bir kere doladım. Ve parmağımla tuttuğum 21. zincirin içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bu şekilde bir tane yarım trabzan yaptım. Tekrar tığın üzerine doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna batıp tekrar ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde bir tane daha yarım trabzan yaptım. Her bir zincir boşluğuna birer defa bu şekilde yarım trabzan yapacağız. Ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada ilk 2 tane zincir çektiğimiz zinciri saymıyorum. Ve zincirden sonraki her bir yarım trabzanı saydığım zaman toplamda 21 tane burada yarım trabzan oldu. Sadece 21 artı 2 tane zincir çektiğimiz 2 tane zinciri saymıyorum baştaki. Hemen onun yanındaki, bakın hemen zincir şurası, yanındaki trabzandan itibaren 1, 2, 3 diye saydığım zaman 21 tane burada yarım trabzan var. Şimdi sıra sonuna geldim. Dönüş için 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tekrar örgümün arkasını çeviriyorum. Tığın üzerine doladım. Hemen zincirin dip noktasındaki ilk boşluktan itibaren buraya tekrar yarım trabzan yapmaya devam edeceğim. Bakın bu şekilde her bir boşluğun içine batıp yarım trabzanları yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Yine ilk kenarda 2 tane zincir çektik. Zincirin dip noktasına ilk yarım trabzanı oluşturmuştum. Zinciri saymıyorum. Zincirin dip noktasındaki ilk oluşturduğum yarım trabzandan itibaren saydığım zaman bu şekilde sıra sonuna kadar 20 tane oldu. Bakın son burada bir tane boşluğum kaldı. 21. yarım trabzanda sıra sonunda son bir tane kaldı. Bunu da yaptıktan sonra sıramızı tamamlayacağız. 21. bakın tam son boşluğa da bu şekilde 21 tane yarım trabzan oldu. Dediğim gibi zinciri saymıyorum. 21 tane. Bu şekilde tabanımız hep 21 tane yarım trabzanla başladığım için 21 tane yarım trabzanla bitireceğim. Şimdi yine tekrar
diğer sıraya geçeceğiz. Köşede tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çevirdim ve ilk yine zincirin dip noktasına ilk burada yarım trabzanımı yapmaya başlıyorum. Bir de sayıyorum ve sıra sonuna kadar tekrar 21 tane yarım trabzan olacak. Bu şekilde köşelerde 2 zincir çekerek ileri geri tabanımızı yapmaya devam edeceğiz. Ben size en son kaç sıra gittiğimi paylaşacağım. Tabanı ben bitirdim. Benim için bu yükseklik yeterli. İsterseniz daha çantanın daha büyük olmasını isterseniz buradan tabana devam edebilirsiniz. Şimdi sizlere kaç sıra gittiğimi paylaşacağım. Ben burada toplamda 23 sıra ördüm. Hem de ölçüsünü de vermek istiyorum sizlere. Tabanın eni 22 santim ve derinlikte 12 santimde derinliği var. Şimdi 23 sıra ördükten sonra en son burada çakma sık iğne ile tamamladım sıramı. Şimdi dönüş yapacağım. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi tabanın arkasını çevirdim. Yani diğer tarafını çevirdim. Ve kısa kenara dönmüş oluyorum bu şekilde. Şimdi ilk önce zincirin dip noktasındaki boşluğa çift batacağım. Bu noktaya ikili trabzan yapacağım. Tığın üzerine doladım. Zincirin dip noktasını ilk önce batıyorum. Ve tığımda 3 ilmeğim var. Önce ikisini bir çıkarttım. Tığımda kalan 2 ilmeğin ikisini çıkarttım. Bu şekilde ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın üzerine dolayıp yine aynı noktaya tekrar bir kere daha batıp tekrar ikili trabzan yaptım. Yani zincirin dip noktasına 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi çift batmış olduk. Tekrar devam ediyorum. Hemen yanındaki yarım trabzan boşluğuna batıyorum. Şimdi hepsine birer tane batacağım. Bir sonraki yarım trabzan boşluğuna tekrar ikili trabzan yaptım. Sadece ilk başta çift battık ve diğerlerini tekrar birer tane ikili trabzan yapalım. Köşe noktasına kadar gelelim. Şimdi köşe noktama geldim. Son köşede de çiftimi oluşturacağım. Ve son boşluğun içine bu noktaya çift yapacağız. Bir ve tekrar yine aynı noktaya ikinci ikili trabzan yaptım. Ve bu şekilde ilk 3 zinciri saymıyorum. İlk yaptığım çiftle birlikte dahil zinciri saymadan toplamda burada kısa kenarda 23 tane ikili trabzan oldu. Şimdi uzun kenara döneceğiz bu tarafa doğru. Şimdi onun için tekrar bakın bizim yaptığımız yarım trabzanlarımız var. Yarım trabzanların uzun kenarına denk geldiği için buradaki boşlukların her birine çift batacağım. Burada yarım trabzanın kısa kenarda tepesine denk geldiği için birer tane yaptık. Uzun kenarda yan kısma denk geldiği için içine ikişer tane batacağım. Hemen yanındaki yarım trabzan boşluğuna batıyorum ve buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. Bir ve tekrar yine aynı noktaya ikinci ikili trabzan yaptım. Ve bir sonraki yarım trabzan boşluğuna tekrar bir ve tekrar yine aynı noktaya ikinci ikili trabzan yaptım. Bu uzun kenarda bu şekilde her bir yarım trabzan boşluğuna ikişer tane ikili trabzan yapalım. Tekrar köşe noktasına kadar gelelim. Köşe noktama geldim. Biz burada uzun kenarı saydığım zaman 46 tane ikili trabzan oldu. Kısa kenarda 23, uzun kenarda 46 trabzanımız olmuş oldu. Şimdi en son burada sıramı tamamladım. Kısa kenara tekrar döneceğim. Aynı burada yaptığımızın aynısını kısa kenarda burada da aynısını yapacağız. Şimdi köşede biz çift batıyorduk. İlk birinci boşluğun içine tekrar çift batacağım. Bir ve tekrar yine aynı boşluğun içine ikinci ikili trabzan yaptım. Ve bir sonraki tekrar yarım trabzanın tepe boşluğuna batıp buraya ikili trabzan yaptım. Her bir yarım trabzanın tepe boşluğuna birer tane batıp bu şekilde ikili trabzanları yapalım.
ve tekrar köşe noktasına kadar gelelim. Köşe noktama geldim. Şimdi ilk yaptığım çiftle birlikte saydığım zaman burası 22 tane oldu. Kısa kenarımız 23 tane olacağı için son bir tane daha köşedeki boşluğa çifti oluşturmuş oldum. Bu şekilde köşe noktasında çift yapmış olduk ve toplamda 23 tane burası ikili trabzan olmuş oldu. Şimdi uzun kenara tekrar döneceğim. Köşelerde dediğim gibi çift batıyoruz. Son çifti oluşturdum ve toplamda 23 tane ikili trabzan oldu. Şimdi hemen yanındaki bakın sıranın tam yan kısmındaki yarım trabzan boşluğuna batıyorum. Ve bu noktaya yarım trabzanların geniş yeri denk geldiği için uzun kenarda her bir yarım trabzan içine çift batacağım. Yani buradaki yaptığımız kısmın aynısını bu tarafta da yapmış olacağız. Bir aynı tekrar boşluğa ikinci ikili trabzan yaptım ve bir sonraki yarım trabzan boşluğuna batıyorum. Yine bu noktaya çift oluşturacağım. 1 ve 2. Bir sonraki boşluğa 1 ve 2. Bu şekilde ikişer tane boşluklara ikili trabzan yapalım ve başlangıç noktasına kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Şimdi en son yarım trabzanın içine de 2 tane ikili trabzan yaptım ve başlangıç noktamıza geldik. Şimdi burayla birleştirmesini yapacağım. Sıraya başlarken 3 tane zincir çekmiştim. Zincire dokunmuyorum. Hemen yanındaki ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine batıp ilmeğimi çıkarttım ve diğer ilmeğin içinden bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Bu sırayı bu şekilde tamamladık. Yeni sıraya geçiyoruz. Yeni sırada tekrar başlangıcımızı 3 zincirle başlayacağız. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine doladığım ilk önce zincirin dip noktasındaki boşluğa batıp buraya ikili trabzan yaptım. Ve bir sonra tekrar hemen yanındaki trabzan boşluğuna batıp tekrar ikili trabzan yaptım. Bu sırada hiçbir artırma olmadan her bir trabzan boşluğuna birer defa batıp bu şekilde birer tane ikili trabzan yapacağız ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Zincirin ilk başta bizim 3 tane zincirle başlamıştık. Bakın zincirin dip noktasındaki bir boşluğumuz var. Bu noktaya batmıyorum. Buraya batarsak ilmek sayımızda fazlalık olur. Burası bizim ilmek kaydırma yürüttüğümüz nokta. O yüzden bu noktaya batmıyoruz. Ondan bir önceki bakın trabzan, son trabzana çiftin bakın üzerindeki trabzana batınca bu şekilde sıramı tamamladım. Ve şimdi birleştirmesini yapacağız. Zincir noktasına dokunmuyorum. Zincirin yanındaki İlk trabzanın tepe boşluğuna batıp tekrar bu noktaya ilmek kaydırma yaptım. Ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi tekrar yeni sıraya geçiyorum. 3 zincirle başlayacağım. 1, 2 ve 3. Tekrar tığın üzerine doladım. İlk önce zincirin dip noktasındaki boşluğa ilk ikili trabzanla başladım. Ve tekrar bir sıra daha ikili trabzan gideceğiz. Hemen yanındaki trabzan boşluğuna tekrar batıp ikili trabzan yaptım. Her bir trabzan boşluğuna birer defa batıp bu şekilde bir sıra daha ikili trabzan gideceğiz. Toplamda 1, 2, 3 sıra ikili trabzan olacak ve bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi tekrar birleştirmesini yapacağım. Zincirin yanındaki ilk trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi bu sırada model kurulumunu yapacağım. Ben işaretleyicilerle belirledim. Tabanın tam köşe noktalarına işaretleyici taktım. Bizim kısa kenarda 23 tane ikili trabzan vardı. Uzun kenarlarda 46 tane ikili trabzanımız vardı. Şimdi tam ilk baştan saydığım zaman 23. Trabzana işaretleyici taktım ve aynı şekilde kısa kenarda da 23 tane var. İşaretleyici taktığım yerden yanından itibaren saydığım zaman uzun kenarda
diğer işaretleyici noktasına kadar 46 tane uzun kenarda ikili trabzan var. Yine aynı şekilde diğer uzun kenarda da 46 tane ikili trabzan var. Bu şekilde ayarlamamı yaptım. Tam tabanın köşe noktalarını işaretleyicilerle belirledim. Şimdi burada birleştirme yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Yine tekrar ikili trabzan yapacağım. İlk ikili trabzanı zincirin dip noktasına yapacağız. Ve bu şekilde birer tane her boşluğun tepesine ikili trabzan yapacağız. Ve kısa kenardaki köşede işaretleyici noktasına kadar ikili trabzan yapalım. İşaretleyici olduğu yere kadar ikili trabzan yaptım. İşaretleyicimi burada çıkartabilirim. Şimdi model kullanımını yapacağım. Tığın üzerine doladım. Hemen yanındaki bir tane ikili trabzan boşluğu atlıyorum ve bir sonraki ikinci ikili trabzanın tepesi noktasına batıp buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, aynı noktaya tekrar batıyorum. 2, yine aynı noktaya 3. ikili trabzan yaptım. Şimdi arada zincirimiz olmayacak. Bir sonraki noktaya batacağım. Tığın üzerine doladım. Yanındaki boşluğa atlıyorum. 1, 2 ve 3. trabzan boşluğuna batıp buraya tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve aynı noktaya ve 3. Tekrar devam ediyorum. Tığın üzerine doladım. Yanındaki trabzan boşluğuna itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. trabzanın tepesine tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Bu şekilde modelimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Tekrar tığın üzerine dolayıp 2 tane boşluk atlayacağız. 3. boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde işaretleyici köşe noktamıza kadar gelelim. Diğer köşe noktama geldim. Şimdi burada yaptığımız modelin sayısını vermek istiyorum sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane üçlü grup trabzan yapmış olduk. Ve şimdi burada kısa kenar kısma geldim. İşaretleyici noktama geldim. En son burada sonda 1-2 tane boşluğum var. Ve işaretleyici noktasına 2 tane boşluk atlayıp işaretleyici noktasına tekrar ikili trabzan yapmaya başlayacağım. Her bir boşluğun içine tekrar ikili trabzan yapacağız. Ve bu şekilde kısa kenarda diğer işaretleyici noktasına kadar ikili trabzanlarımızı yapalım. Diğer köşe noktama geldim ve işaretleyicinin olduğu yere 23. ikili trabzanı yapacağım. Ve bu şekilde 23 tane ikili trabzan yaptım. Ve şimdi uzun kenar kısmına geldim. Aynı burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Şimdi burada tığın üzerine doladım. Hemen yanındaki bir tane boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa bu noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Sadece başlangıçta arada bir tane boşluk bırakıyorum. Şimdi arada 2 tane boşluğumuz olacak. Tekrar tığın üzerine dolayıp 1-2 tane boşluk atladım. 3. trabzanın tepesine tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Tekrar 1-2 boşluk atladım ve 3. boşluğa tekrar yine 3 tane ikili trabzan yapacağız. 2 ve 3. Bu şekilde aralarda 2 tane boşluk atlayıp 3. boşluğa bu şekilde üçerli trabzanlarımızı yapalım ve başlangıç noktasına kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Yine aynı şekilde burada
yaptığım modeli saydığım zaman 15 tane üçlü grup trabzan oldu. Şimdi başlangıç noktamızla birleştireceğiz. Sonda yine bir iki tane ikili trabzan kaldı. İlk yaptığım zincire dokunmuyorum. 3 zincire dokunmuyorum. Zincirin yanındaki ilk yaptığımız trabzan boşluğuna batıp bu noktada ilmek kaydırma yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi tekrar yeni sıraya geçiyorum. 1, 2 ve 3. Yine ilk önce zincirin dip noktasına birinci trabzan tekrar başlıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine kısa kenar hep bizim ikili trabzan olacak. Bu şekilde birer tane ikili trabzan yapalım. Buradaki noktaya son 23. trabzana kadar bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Köşe noktama geldim. İlk başta biz 3 zincir çektik. Zinciri saymıyorum. Hemen dibine batıp ilk trabzanı yapmıştık. İlk trabzana itibaren saydığım zaman kısa kenarda bizim 23 tane ikili trabzanımız var. Ve 23 tane ikili trabzanı yaptım. Şimdi bu noktada tığın üzerine doladım. İlk bakın buradaki yaptığımız bir tane üçlü grup trabzanı atlayacağım ve hemen önündeki boşluğa atlayacağız. Bir tane modeli atlıyorum. İlk boşluğa burada 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Bu şekilde ilk 23 tane trabzanı bitirdikten sonra tığın üzerine dolayıp ilk boşta 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar devam ediyorum. Bir sonraki iki model arasındaki boşluğa batıp tekrar yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Bu şekilde aradaki boşluklara üçer tane ikili trabzan yapalım ve tekrar en son buradaki noktaya kadar iki model arasındaki boşluğa kadar gelelim. Tekrar devam edeceğiz. Köşe noktama geldim. İlk biz burada 23 tane kısa kenarda ikili trabzan yaptıktan sonra ilk birinci sıradaki yaptığımız modelin ilk boşluğunu atladım. İkinci boşluğa ilk 3 tane ikili trabzan yaptık ve ardından devam ettim. Her boşluğa üçer tane ikili trabzan yaptım ve saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane üçlü grup trabzan oldu. En son bakın sıramın sonunda bir tane başladığımız nokta, en son bir tane boşluğu burada atlıyorum ve ardından bakın kısa kenardaki 23 tane ikili trabzan kısmına geldim ve son boşluğu atlıyorum ve ilk 23 tane kısa kenardaki trabzanın tekrar batıp ikili trabzan yapacağız. Kısa kenar tekrar 23 tane ikili trabzanımız olacak. Yani buradaki kısa kenardaki yaptığımızın aynısını bu kısımda da yapacağız. Ve 23 tane tekrar bu noktada ikili trabzanımız olacak. Ve ardından yine aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi bu tarafta da aynısını yapacağız. 23 tane ikili trabzan yaptığımız zaman yine aynı şekilde buradaki dibindeki bu ilk boşluğu atlıyorum ve ikinci boşluğa ilk 3 tane ikili trabzan yapacağız. Boşluklara tekrar ikili trabzan yapacağım ve sıra sonuna geldiğim zaman bakın başlangıç noktamıza geldiğimiz zaman da sonda bir tane boşluk atlayacağız ve ardından en son bu kısma son boşluğa 14. Üçlü grup trabzanı yaptıktan sonra birleştirmesini yapacağız. Şimdi bu şekilde aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını diğer tarafta da yapalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi başlangıç noktamızda birleştirmesini yapacağız. Yine aynı şekilde kısa kenarda 23 tane ikili trabzan yaptım ve ilk üçlü grup trabzanı bir tane boşluk atladım ve ilk 3 tane trabzanı ikinci boşluğa
yaptım ve bu şekilde sıra sonuna kadar 14 tane ikili trabzan oldu. Son bir tane, bakın yine başta ve sonda bir tane burada boşluk bırakıyoruz. Sondaki boşluğu da atlıyorum yine ve birleştirmesini yapacağım. 3 tane zincir çektiğimiz noktaya dokunmuyorum. Yanındaki trabzan boşluğuna batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi tekrar yeni sıraya geçiyoruz. Modelin 3. sırasını yapacağız. Yine başta olduğu gibi 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3. Tekrar ilk zincirin dip noktasına ikili trabzan yapacağım. Yine kısa kenarda bizim 23 tane ikili trabzanı yapalım. 23 tane trabzanı yaptım. Şimdi hemen önündeki boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi bir sonraki boşluğa tekrar yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapacağız. 2 ve 3. Bu şekilde boşluklara üçer tane ikili trabzanları yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. İlk sıranın başlangıcında 23 tane ikili trabzan yaptık. Ardından ilk boşluğa 3 tane ikili trabzanla başladık. Her boşluğa üçer tane ikili trabzan yaptık ve diğer köşe noktama geldim. Diğer kısa kenar noktasına geldik. Şimdi son boşluğun içine de yine aynı burada yaptığımız gibi 3 tane ikili trabzan yapacağım. Son boşluğun içine de 3 tane ikili trabzan olacak. 2 ve 3. Ve şimdi hiç burada boşluk atlamadan hemen bakın kısa kenardaki 23 tane ikili trabzan kısmına geldim. Hiç boşluk atlamadan hemen birinci ikili trabzanın tepe boşluğuna tekrar batıp ikili trabzanlarımızı yapacağız. Burada yine tekrar kısa kenarda 23 tane ikili trabzanımız olacak. Bu şekilde 23 tane ikili trabzanı yapalım. Ardından yine aynı bu kenarda yaptığımız gibi diğer tarafta da aynısını yapacağız. 23 tane ikili trabzan yapacağız. Ardından hemen önündeki ilk boşluğa 3 tane ikili trabzan ve ardından boşluklara üçer tane ikili trabzan yapacağız. Ve bu şekilde tekrar başlangıç noktasına kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. En son burada 3 tane boşluğa ikili trabzan yaptım. Yine zincirin yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek kaydırma yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Yine başlangıcımızı 3 zincirle başlayacağız. 1, 2 ve 3. Bir sıra ikili trabzan yapacağım. Zincirin dip noktasındaki boşluğa ilk trabzanı yaptım. Tekrar devam ediyorum. Hemen yanındaki trabzan boşluğuna tekrar ikili trabzan yaptım. Her boşluğa birer tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi kenar kısmını bakın şu noktaya kadar ikili trabzanlarımızı yapalım. Bakın şuradaki üçerli grup trabzanlarımız var. Bu noktayı da sizlerle paylaşacağım. Üçlü grup trabzan noktasına geldim. Şimdi yine aynı şekilde bakın boşluklara batmayacağız. Sadece trabzanların tepe boşluklarına batacağız. Her 3 tane trabzanın tepesine birer tane, yani 3 tane ikili trabzan yapmış olacağız. Şimdi bakın ilk 3 tane ikili trabzan var. Tepe noktalarına birer tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Bakın tekrar buradaki boşluğa batmıyorum. Yine 3 tane trabzanın tepesine batacağım. Yani her 3 tane trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan yapmış olacağız. Bu şekilde trabzan boşluklarına birer tane batalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi birleştirmesini yapacağım.
Zincire dokunmuyorum. İlk trabzan tepesine batıp ilmek kaydırma yaparak ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Tekrar şimdi ilk biz başta üçlü grup trabzanları yapmıştık. Yine aynı şekilde bu sıranın aynısını yapacağız. İlk önce 3 tane zincirle başlıyorum. 1, 2 ve 3. Ve ilk trabzanı zincirin dip noktasındaki boşluğa birinci trabzanımı yaptım. Bu şekilde kısa kenarın yine trabzanlarını oluşturacağız. İkinci trabzanı yaptım. Zinciri saymıyorum. İkinci trabzan yaptım. Toplamda bakın işaretleyici taktım. Bizim kısa kenarda 23 tane ikili trabzanımız vardı. 23. Trabzanın tepesine işaretleyicimi taktım ve buraya 23 tane ikili trabzan yapalım. Kısa kenardaki 23 tane ikili trabzanı bitirdim. Şimdi birinci sıranın dediğim gibi aynısını yapmış olacağız. Ve bu noktada tığın üzerine doladım. Arada bir boşluk bırakacağım. İkinci trabzanın tepesine batıp bu noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar devam ediyorum. Sadece ilk başta bir tane boşluk bıraktım. Bundan sonra arada 2 tane boşluk bırakacağız. 1, 2 ve 3. trabzan boşluğuna tekrar yine aynı şekilde aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve 3. Bu şekilde aralarda 2 tane boşluk ve üçüncüsüne tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve bu şekilde 15 tane üçlü grup trabzanlarımızı yapalım. Kısa kenara geldim. Burada toplamda 15 tane üçlü grup trabzanı yaptım. Yani aynı birinci sıranın aynısını yapmış olduk. Şimdi bu noktada tekrar devam ediyorum. Kısa kenarı yapacağım. Yine aynı burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Şimdi tekrar arada 2 tane boşluk atlıyorum. 1 ve 2. Üçüncü trabzanın tepesine batıp yine bu noktaya ilk birinci trabzanımı yaptım. Şimdi her boşluğa kısa kenarda trabzanlarımız, ikili trabzanlarımızı oluşturacağız. Yine aynı şekilde ben burada saydım. 23. trabzan boşluğuna işaretleyicimi taktım. Bu kısa kenarda yine 23 tane ikili trabzanımız olacak. Yine aynı kısa kenarda diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. 23 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine aynı burada yaptığımız gibi diğer tarafta da yine aynı şekilde 15 tane üçlü grup trabzanımız olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ardından burada ikinci sıranın aynısını yapacağız birebir. İlk birinci sırayı bu şekilde tamamlamış olacağız. Ardından ikinci sıranın aynısını yapacağız. İkinci sırayı da yaptıktan sonra buradaki üçüncü sıranın aynısını yapacağız. Bu şekilde ilk 3 sıranın aynısını bu tarafta da yapalım. Tekrar devam edeceğiz. 3 sıra modelin aynısını buradakinin aynısını buraya yaptım ve şimdi trabzan sırasını yapacağım. Trabzan sırasını yaparken şöyle bir şey yapacağız. Eksiltme yapacağız bu sırada. Ve bunun için kısa kenarda eksiltmelerimizi yapacağız. Sıramı birleştirmeden size bu noktayı göstermek istedim. Yine aynı şekilde 23 tane trabzanı ayırdım ve 23. trabzana işaretleyici taktım. Şimdi bu kısa kenardan bir baştan bir de sondan eksiltme yapacağım. Birer tane eksiltme yapacağım. Şimdi 3. sırayı tamamladım ve burada birleştirmesini yapacağım. Birleştirmemi ilk zincire dokunmuyorum. Trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamladım. Şimdi trabzan sırasına yapacağım. Tekrar 3 tane zincir, 2 ve 3. İlk önce eksiltmeyi buradan yapacağım. Bir başında dediğim gibi de sonunda yapacağım. Şimdi zincirin dip noktasına batıp tığımda 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini bir çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine doladım. Tekrar bu noktada tığımda 2 ilmeğim var. Tığın üzerine bir kere doladım. Bir sonraki trabzan boşluğuna batıp
ilmeğimi çıkarttım. Tekrar burada ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 3 tane ilmeğim var ve üçünü tek seferde çıkarttım. Şimdi bu şekilde bir tane eksiltme yapmış olduk. Ve burada tekrar devam ediyorum. Hemen yanındaki trabzan noktasına batıp ve buraya tekrar ikili trabzan yaptım. Sadece burada eksiltmemizi, bir tane eksiltmemizi yaptık başta. Bundan sonra kenar kısmını sıra sonuna kadar birer tane trabzanlarımızı yapacağız. İşaretleyici noktasına kadar sondan bir önce işaretleyicinin yanındaki noktaya kadar trabzanımızı yapalım. Tekrar kısa kenarda bir de sonda burada eksiltme yapacağız. Buraya kadar gelelim. Kısa kenarın sonuna geldim ve burada da tekrar bir tane eksiltme yapacağım. 23. trabzana işaretleyici takmıştık. 22. trabzana ilmeğimi batacağım. Tığın üzerine doladım. 22. trabzana ilmeğimi batıp 2 ilmeği ördüm. Ve tığımda 2 tane ilmeğim var. Bunu tığımda bekletiyorum. Şimdi işaretleyiciyi çıkartacağım. Ve 23. trabzana batıp tığın üzerine doladım. 23. trabzana ilmeğimi batıp ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde burada da bir tane eksiltme yaptık. Eksiltme yaptığım noktaya da burada kenar kısım belli olması için işaretleyici taktım. Ve burada toplamda 21 tane ikili trabzan oldu. Zinciri saymıyorum. 21 tane ikili trabzanımız var. Şimdi uzun kenara geçtik. Şimdi yine aynı kısa kenarda yaptığımız gibi uzun kenarda da bir baştan bir de sondan eksiltme yapacağım. Şimdi onu tekrar hemen yanından itibaren tekrar bir tane eksiltme yapacağım. Uzun kenarda da tekrar tığın üzerine doladım. Hemen burada eksiltme yaptık. Kısa kenar bitirdik. Uzun kenarın başında da başlarken hemen eksiltmemizi yapacağız. Bakın bizim şurada 3 tane aynı boşluğa battığımız ikili trabzanımız var. Şimdi ilk birinci trabzana ilmeğimi batıp tığımda 3 ilmeğim var. Önce ikisini bir ördüm. Tığımda 2 tane ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar hemen yanındaki bakın 3 tane trabzanın ikincisine batıp tekrar ilk ikisini ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir çıkardım. Bakın bu şekilde bir tane de bu noktada eksiltme yaptım. Şimdi artık eksiltme yapmayacağım. Uzun kenarda birer tane örmeye devam edeceğim. Trabzanların tepesine birer tane ikili trabzanlarımızı yapacağız. Bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Ve tekrar uzun kenarın bakın şurada bizim bittiği nokta en son boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptık. Ve kısa kenarın başlangıcı da hemen yanındaki trabzana işaretleyicimi taktım. Bu noktaya kadar trabzanlarımızı birer tane batalım. Uzun kenarın sonuna geldim. Bakın şurada bizim son boşluğa yaptığımız 3 tane trabzanımız var. Şimdi sondan bakın ikinci trabzana batıp artık burada eksiltmemi yapacağım. Sondan ikinci trabzanın tepesine batıp ilk 2 ilmeği ördüm. Tekrar ve son trabzana da batıp bu şekilde eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi kısa kenar kısmına geldim. Yine aynı şekilde burada 23 tane kısa kenarda trabzanımız var. İşaretleyici taktığım yerden hemen biz burada eksiltmemizi yaptık. Devam ediyorum. Hemen burada eksiltmemi yapacağım. Kısa kenarın başında da bir eksiltme yapacağız. Ve bu şekilde kısa kenarına başını eksiltmemizi yaptık ve buraya işaretleyicimi kısa kenarın başlangıç noktası belli olması için işaretleyici taktım. Tekrar artık devam ediyorum. Burada birer tane trabzanlarımı yapacağım. Ve kısa kenarın tekrar sonuna geldiğimiz zaman bir tane de burada eksiltme yapacağız. Buraya kadar gelelim. Kısa kenarın sonuna geldim. Şimdi bir tane de burada eksiltme yapacağım. 22. trabzana batıp ilk 2 ilmeği ördüm. Şimdi işaretleyici olduğu yere 23. trabzana batıp ilk 2 ilmeği örüp tığımda 3 ilmeğin hepsini bir ördüm. Bu şekilde
eksiltmemi yaptım. Yine burada bizim kısa kenarın başlangıcına işaretleyici taktık ve bu noktadan itibaren saydığım zaman ve sondaki eksiltme ile beraber toplamda 21 tane ikili trabzan oldu. Şimdi uzun kenar kısmına geldim. Aynı diğer tarafta yaptığımızın aynısını diğer uzun kenarda da aynısını yapacağız. Yine bir baştan bir de sondan eksiltme yapacağız. Şimdi bizim burada bakın 3 tane üçlü grup trabzanımız var. Hemen birincisinden itibaren batıp eksiltmemi yapacağım. Birinci trabzana ilmeğimi batıp ve ikisini ördüm. Hemen yanındaki ikinci trabzana tekrar batıp ikisini ördüm. Ve tığımda 3 ilmeğin hepsini bir çıkarttım. Bu şekilde 2 tane yan yana eksiltme yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Uzun kenarın başından eksiltmemizi yaptık. Devam ediyorum artık burada birer tane trabzanlara batıp ikili trabzan oluşturacağız. Bu şekilde birer tane ikili trabzanları yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Bir tane de bu noktada eksiltmemizi yapacağız. Sıramın sonuna geldim. Uzun kenarda sıra sonunda da bir tane eksiltme yapacağım. Son 2 tane ilmek kaldı. Şimdi bu noktaya eksiltmemizi yapacağız. Eksiltmeyi yaptım ve birleştirmesine geldim. Zincire dokunmuyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batıp ve bu noktaya ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yeni sıraya geçeceğiz. Yeni sırada tekrar başta yine 3 tane zincirimiz olacak. 1, 2 ve 3. Tekrar zincirin dip noktasına batıp ilk trabzanı oluşturdum. Şimdi kısa kenardaki trabzanları yapacağız. Toplamda burada zinciri saymadan zincirin dip noktasındaki yaptığım trabzan itibaren saydığım zaman işaretleyici noktasına kadar birer tane trabzanlarımızı yapalım ve burada toplamda 21 tane ikili trabzanımız olacak. Kısa kenardaki 21 tane trabzanı yaptım ve işaretleyicimi burada çıkartacağım. Şimdi tekrar yine buradaki ilk sıradaki modelimizi yapmaya başlayacağız. Burada tığın üzerine doladım. Şimdi hemen yanındaki trabzan itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü trabzanın tepesine batıp yine buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Tekrar devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü trabzana tekrar batıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapacağız aynı noktaya. 2 ve 3. Tekrar 3 tane. Üçüncüsüne tekrar batacağım. 1, 2 tane atladım. Üçüncüsüne tekrar ikili trabzan ve bu şekilde uzun kenarın sonuna kadar gelelim. Diğer kısa kenara geldim. Şimdi burada benim toplamda saydığım zaman üçlü grup trabzanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane üçlü grup trabzanımız oldu. Eksiltme yaptığımız için önce biz 15 tane ile başlamıştık. Eksiltme yaptığımız için 14 tane üçlü grup trabzanımız olmuş oldu. Şimdi diğer kısa kenara geldim ve yine başlangıcımı burada yapacağım. Ve işaretleyicinin olduğu yere ilk birinci arada bir boşluğumuz var. Sonda bir tane boşluk kaldı ve ilk birinci kısa kenar boşluğuna ikili trabzan yaptım ve devam ediyorum bu şekilde. İkili trabzanlarımızı yapalım. Yine burada 21 tane ikili trabzan olacak kısa kenarda. Ardından tekrar hemen yine aynı burada kısa kenar son işaretleyici olduğu yere 21. ikili trabzanı yaptıktan sonra ve burada tekrar modelimizi kurmaya başlayacağız. Diğer tarafta yaptığımız gibi 1-2 tane boşluk ve üçüncüsüne tekrar 3 tane trabzan. Tekrar arada 2 boşluk, üçüncüsüne tekrar trabzan yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Kısa kenarda 21 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi model sırasının ikinci sırasını yapıyoruz. Burada hemen bakın modelin ilk dibindeki boşluğa batmayacağız. Bir sonraki
ikinci boşluğa batacağım. Tığın üzerine doladım. İlk 3 tane üçlü grup trabzanımı ikinci boşluğa batıp buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde ilk modelimi bu noktaya oluşturdum. Tekrar devam ediyorum. Bir sonraki boşluğa yine 3 tane trabzan, her boşluğa üçer tane üçlü grup trabzanlarımızı yapalım ve uzun kenarda sıra sonuna kadar gelelim. Kısa kenar noktasına geldim ve burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane üçlü grup trabzan oldu. İlk sırada 14, ikinci sırada 13 tane oldu. Şimdi burada devam ediyorum. Kısa kenar kısmına geldim. Tığın üzerine doladım. Bakın son bir tane burada üçlü grup trabzanı atlıyoruz ve kısa kenarın birinci trabzana batıp tekrar burada kısa kenarı yapacağız. 1, 2, bu şekilde her bir trabzana birer tane batıp toplamda 21 tane yine burada ikili trabzanımız olacak kısa kenarda ve tekrar devam edeceğiz. Yine aynı çantanın diğer tarafında aynı burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız ve bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi yine burada 13 tane ikili trabzan oldu. Şimdi birleştirmesini yapacağım. İlmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamladım. Şimdi tekrar yeni sıraya geçiyorum. Tekrar 3 tane zincir ve ilk kısa kenarda ilk trabzanı oluşturdum. Şimdi tekrar buradan devam ediyorum kısa kenar yapmaya ve 3. sıranın model sırasının 3. sırasını tekrar bu noktada paylaşacağım. Kısa kenarı bitirdim. Şimdi kısa kenarın bittiği noktaya işaretleyici taktım karışmaması için. Şimdi hemen önündeki boşluğa batacağım ve buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Hemen ilk boşluğun içine 3. sırayı bu şekilde yapacağız. 3 tane ikili trabzan yapacağız. 2 ve 3. Hiç boşluk bırakmadan, zincir çekmeden hemen önündeki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım ve tekrar devam ediyorum. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapacağız. 2 ve son bir tane daha yapıyorum ve 3. Bu şekilde her boşluğun içine 3'er tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Köşe noktama geldim. Şimdi burada son boşluğun içine de 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi kısa kenar kısmına geldim. Kısa kenarın birinci trabzana tekrar batıp ikili trabzan yaptım ve buraya işaretleyici takacağım karışmaması için. Tekrar burada devam ediyorum. Birer tane kısa kenardaki trabzanlara batıp bu şekilde ikili trabzanlarımızı oluşturacağız. Ve ondan sonra tekrar buraya geldiğimiz zaman trabzanları yaptıktan sonra çantanın diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız ve sıra sonunda tekrar birleştirmemizi yapacağız ve ardından bir sıra ikili trabzan sırasının aynısını buraya yapacağız. Ve bu şekilde tekrar bu yaptığımız modelin aynısını bir tane daha yapacağız. Yani toplamda saydığım zaman 1, 2, 3 ve 4 tane model olmuş olacak. Aynısı dediğim gibi bu yaptığımızın trabzanda yaptıktan sonra aynısını bir tane daha yapalım. Tekrar devam edeceğiz. Sıramı tamamladım. En son burada bir sırada ikili trabzan yaptık. Sıramızı tamamladık. Şimdi sırada çantamızın kulpunu yapacağız. Hiç burada ipi kopartmadan kulpumuzu yapmaya başlayacağız. Ben diğer tarafın kulpunu hazırladım. Bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bir tarafı hazırladım. Şimdi diğer tarafı da birlikte yapacağız. Burada sıramızı tamamladıktan sonra ipimizi kopartmadan devam edeceğiz. Ve bizim burada kısa kenarımızda 21 tane ikili trabzan vardı.
Yine aynı şekilde 21 tane ikili trabzan kısmından devam edeceğiz. Kısa kenarla devam edeceğiz kulpumuzu yapmaya. Şimdi burada ipimizi kopartmadan bakın trabzanı bitirdim. Zincirin hemen yanındaki ilk trabzana batıp ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Şimdi bu noktadan kısa kenarda 21 trabzanla başlayacağız. Eksiltmeler yapacağız ve ardından kulpumuzu bu şekilde yapacağız. Şimdi buradan devam edelim. Birleştirme yaptıktan sonra burada 3 tane zincir çekeceğim. Başlangıcımız için 1, 2 ve 3. Tekrar zincirin dip noktasına ilk önce bir tane ikili trabzan yapacağım. Yalnız hemen eksiltmeyi yapmaya başlayacağım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Önce ikisini bir çıkartıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğimi burada bekletiyorum. Bunu çıkartmayacağım. Şimdi tekrar tığın üzerine dolayıp bir sonraki trabzan boşluğuna batıyoruz. Tekrar 2 ilmeği çıkarttım. Tığımda 3 tane ilmeğim var ve bunların hepsini tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde bir tane eksiltme yaptım. İlk önce 3 tane zincir çektim. Sonra tığın üzerine dolayıp önce zincirin dip noktasına batıp ilk 2 ilmeği ördük. 2 ilmeği tığda beklettik. Ondan sonra bir sonra yanındaki trabzana batıp yine tekrar ilk 2 ilmeği ördüm. Tığdaki kalan 3 ilmeğin hepsini bir çıkarttım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yanındaki trabzandan itibaren birer tane tekrar trabzanlarımızı yapacağız. Sadece başta bir tane eksiltme yaptım. Bundan sonra birer tane yapacağım. Bir de sonda eksiltme yapacağım. Bizim burada 21. Kısa kenardaki 21. trabzana ben işaretleyicimi belirledim. 21. trabzana işaretleyici taktığım noktanın hemen yanındaki yere kadar gelelim. Yani sondan bir önceki kısımda tekrar eksiltme yapacağız. Buraya kadar gelelim. Yine eksiltme noktama geldim. 20. trabzanda tekrar bu noktada eksiltme yapmaya başlayacağım. Şimdi sondan bir önceki trabzana batıp tekrar ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere yani 21. trabzana tekrar batıp tığın üzerine doladım. İşaretleyici noktasına battım. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Bunların hepsini tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde de sonda da bir tane eksiltme yaptım. Burada saydığım zaman zinciri saymıyorum. Hemen yanındaki ilk eksiltme yaptığım yerle birlikte saydığım zaman burada toplamda 19 tane trabzanımız olmuş oldu. Yani başta ve sonda eksilttik. 19 kaldı. Şimdi tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın örgümün arkasını çevirdim. Çantanın iç kısmını çevirmiş olduk. Şimdi tekrar bu noktada ilk önce zincirin dip noktasına batıyorum. Yine eksiltme yapacağım. Önce zincirin dip noktasına batıp ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine dolayıp bir sonraki trabzan noktasına batıp ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde bir tane eksiltme yapmış olduk. Ve tekrar burada devam ediyorum. Hemen yanındaki trabzana artık birer tane trabzan yapacağız. Ve tekrar bu şekilde birer tane trabzan yapalım. Bakın şurası bizim en son ilmeğimiz. Ondan bir önceki ilmeğe kadar gelelim. Tekrar bu noktada yine eksiltme yapacağız. Tekrar köşe noktama geldim. Eksiltme yapacağımız yere geldik. Sondan bir önceki ilmeğe batacağım. Bakın şuradaki zincir noktasına dokunmuyoruz. İlk eksiltme yaptığımın trabzanın tepesindeki boşluk bizim son ilmeğimiz. Ondan bir önceki ilmekten başlıyoruz eksiltme yapmaya. Sondan bir önceki ilmeğe batıp ilk ikisini ördüm. Ve şimdi son boşluğa da batıp tekrar ilk ikisini ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde sonda da bir tane eksiltme yaptım. Tekrar 3 zincir, 2 ve 3. Tekrar örgümün tam düz tarafını çevirmiş oldum. Şimdi tekrar yine aynı şekilde bir başta bir sonda eksiltme yapacağım. Önce zincirin dip noktasındaki boşluğa batıyorum. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine dolayıp bir sonraki boşluğa batıp ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. Hepsini ördüm. Şimdi tekrar birer tane batıyorum.
Baştaki bir tane eksiltme yaptık. Bundan sonra birer tane trabzan yapacağız. Daha sonra sıra sonuna geldiğimiz zaman bakın bizim şu zincire hiç dokunmuyoruz. 3 zincirlik kısma dokunmuyoruz hiç. Hemen yanındaki bakın son ilmeğimiz burası. Ondan bir önceki ilmeğe geldiğimiz zaman tekrar eksiltmeye başlayacağız. Ve bu şekilde eksiltme yaparak her sırada 2 tane ilmeğimiz eksilmiş olacak. İlk biz 21 sıra bizim 21 tane kenar kısmı vardı. İlk eksiltme yaptığımız yer 19 tane trabzan. Bir sonraki 17 trabzan. Bir sonraki şimdi yapacağımız sırada 15 tane trabzan olacak. Her sırada 2 tane trabzanımız eksilmiş olacak. Ben burada en son bakın işaretleyici taktım. Burada eksiltme yaptığım son noktam benim burası. En son burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek trabzan kalıncaya kadar eksiltme yaptım. Yani şuradaki zinciri 3 zincirlik zinciri saymıyorum. Ve bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzan kalıncaya kadar bu şekilde eksiltmemizi yapalım. 5 tane trabzan kalıncaya kadar eksiltmemi yaptım. Şimdi burada artık eksiltme yapmadan kulpumuzun boyunu biraz uzatacağız. Burada en son sizlere ne kadar ördüğümü sayısını vereceğim, sıra sayısını. Şimdi buradan size başlangıcı paylaşacağım. 5 tane trabzan kaldı. Bakın şu şekilde sayıyorum. Zincir noktam 3 tane zinciri saymadan yanındaki ilk eksiltme yaptığım trabzanla saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzan. Şimdi burada artık dediğim gibi eksiltme yapmayacağım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar örgümün arkasını çevirdim. Önce zincirin dip noktasına ilk trabzanı yapacağım. Sonra bir sonraki trabzana 2, 3, 4. Bakın şuradaki bizim bir önceki sıranın 3 zincir başlangıç noktası. Zincirin dip noktasına battığımız son trabzanı da bu noktaya yapacağım. Bakın şu şekilde 5. trabzanı da bu şekilde yapmış oldum. Şimdi tekrar 3 zincir 2 ve 3. Tekrar örgümün arkasını çevirdim. Önce zincirin dip noktasına önce birinci trabzan 1, 2, 3, 4 ve şimdi son trabzanı da zincirin dibinde battığımız trabzanın tepe boşluğuna son trabzanı da bu noktaya yapacağım ve 5. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar kulpumuzu örelim. Ben sizlere en son kaç sıra gittiğimi paylaşacağım. Kulplarımı bitirdim. Ben burada eksiltme yaptığım yere ben en son burada işaretleyici takmıştım. 5 tane trabzan kalmıştı. Her sırada 5'er trabzan ileri geri ördük. Ben toplamda burada 15 sıra trabzan yaptım. Şimdi bunu sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. İlk önce 15 sıra yaptığım yerin uzunluğunun ölçüsünü vereceğim. Tam 26 santim. Bir de bütün olarak ilk eksiltme yaptığımız yere kadar bu şekilde 39 santimde uzunluğu var bir tarafın. Şimdi bunun iki kulpu birbirine birleştirmesini yapacağız. Birleştirme yaparken diğer tarafın ben ipini koparttım ve burada 15 sıra ördükten sonra bu tarafında kulpunun ipini kopartmadım ve direkt kopartmadan ipimi birleştirmesini yapacağım. Düz taraftan birleştirme yapmayacağız. Kulpun iç ters tarafından birleştirmesini yapacağız. Şimdi kulpu düz kısmına şu şekilde ayarlıyorum. İki tarafında düz kısmını ayarladım. Ve şimdi bunu tersten bakın bu şekilde tersine çevirdim. Ve bunu buradan birleştireceğim. Birleştirme görünmesin diye kulpun ters tarafından birleştirme yapıyoruz. Şimdi ilk trabzanın tepesine batıyorum.
ve diğer kulpunda 3 zincirlik bizim zincirimiz var. 3. zincire batıp ilk bu noktadan batıp tığımda 2 ilmeğim var ve sık iğne yaptım. Sık iğne yaparak kulpumuzu, iki kulpumuzu birleştireceğiz. Bir sonraki trabzanın tepe boşluklarına batıp tekrar sık iğne yaptım. Karşılıklı ilmeklere batıp kulpumuzu bu şekilde birleştirmesini yapacağız. Son zincir noktama geldim. Zincirin 3. zincirin tepesine battım ve diğer kulpun trabzanın tepesine batıp tekrar sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde birleştirmesini yaptık. Şimdi burada birleştirmeyi yaptıktan sonra ipimizi kopartmadan kulpun etrafına sık iğne gideceğiz. Şimdi onun yapılışını sizlere anlatacağım. Kulpumu birleştirdim. Şimdi kulpun düz tarafını çevirdim ve devam ediyorum. Hemen kulpun birleştirdiğim noktaya, buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi trabzan boşluğuna geldim. Trabzan boşluğuna 2 tane sık iğne, 1 ve 2. Bir sonraki trabzan boşluğuna geliyorum. Tekrar bu noktaya yine 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Tekrar bir sonraki trabzan boşluğuna geldim. Yine 1 ve 2. Bu şekilde her boşluğa ikişer tane sık iğne yapalım. Ve kulpum bitti. Şuradaki 5 trabzan bittiği noktaya kadar ikişer tane sık iğnemizi yapalım. Şimdi burada eksiltme yaptığım noktaya geldim yine. Burada yine trabzanlarımız var. Bunların da içine ikişer tane sık iğne yaptım. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde. Eğer sık iğne yaptığınız zaman kasma meydana gelirse 2 değil 3 defa da batabilirsiniz. Tekrar devam ediyorum. Yine bir sonraki trabzan boşluğuna yine 2 tane sık iğne. Bu şekilde ikişer tane yapalım. Bir de şuradaki dip noktasındaki yeri de sizlere paylaşacağım. Köşe noktama geldim. En son trabzan boşluğuna da 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın şam trabzanın dip noktasındaki boşluktan itibaren tekrar sık iğne yapacağım. Bu defa trabzan tepelerine birer tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde birer tane sık iğne yapalım. Ardından kulpumuzun diğer köşesine geldiğimiz zaman yine aynı burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapalım. Trabzanlara ikişer tane tekrar sık iğne yaparak kulpumuzun tekrar başlangıç noktasına kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi burada en son trabzanda 2 tane sık iğne yaptıktan sonra ipimi buradan çıkartıyorum. Ve ipimi kopartmıştım ben. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin, bakın sık iğneye bu şekilde battım ve ipimi iç kısma aldım ve şimdi son yaptığım sık iğnenin de arka tekine batıp tekrar bu ipi çantanın kulpun iç kısmına aldım ve bu şekilde birleştirmesini yaptım. Şimdi bu ipi aralardan biraz yürütüp saklayacağız. Bu şekilde kulpumuzun bir tarafının sık iğnesini yapmış olduk. Şimdi yine aynı şekilde diğer tarafın da kulpunu yapacağız. Yine aynı başlangıç noktası olarak yine kulpun birleştirme noktasından başlayacağız. Yine diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Yine diğer tarafın da sık iğnesini yapalım. Çantayı ben tamamladım. Çok hoş, güzel bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben sizlere çantanın bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım. Aynı zamanda ne kadar kağıt kullandığımı da belirteceğim. Ben toplamda bu çanta için 270 gram kağıt kullandım. Şimdi çantanın ölçüsünü de vermek istiyorum sizlere. Çantanın eni 35 santim, yüksekliğine de bakalım. Yükseklikte 29 santim, tabandan sonra ilk trabzandan itibaren 29 santim.
Çok hoş, güzel bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.